Geç. Böyle. Çok efendi böyle ya. Biraz klasik. Klasik olmaz. He? Değiş. Bu nasıl? Muhteşem bence. Güzel. Haydi aslanlar. Garip filmlere konuk edeceğimiz Abuk Sabuk Filmler serimizin ikinci bölümünde çakma bir dinozor filmiyle karşınızdayım. Filmin ismi Rise of the Jurassic. Jurassic'in yükselişi. İşte ismi bir şey vaat etmeye çalışıyor. Ama bazı şeyleri Jurassic Park'tan da Jurassic World'den de güzel araklamışlar. Resmen çakmalamışlar. Videoda bunu daha iyi anlayacaksınız. Lafı daha fazla uzatmadan başlayalım. Film bir adada iki kardeşin koşarak sahile çıkmasıyla başlar. Sahildeki botla korku içerisinde adadan çıkma niyetindelerdir. Aslında üçüncü bir kardeşleri de vardır ama o geride kalmıştır. Deniz yolculuğunda suya ihtiyaçları olacak diye Hindistan cevizi toplamaya karar vermiştir. Onu almak için döndüklerinde bu adamların neyden kaçtığı anlaşılır. Bir dinozor peşlerindedir. Bir saniye. Az geri alalım. Bu Blue değil mi? Kızım sana ne oldu? Jurassic World'den sonra bu yollara mı düştün? Vay be. Neyse, koşarak kaçan arkadaş klasik olanı yapıp düşer. Bundan sonra Maviş diyeceğim çakma Blue'da onu ortalık yerde şiddet sergilememek için bir kayanın arkasına götürür ve orada işini halleder. Adamlar bota binerler ve botun yanında buldukları silahla da Maviş'i vurmayı denerler. Filmin girişi de böylelikle biter. Bir kadın ve bir adamın içinde bulunduğu helikopter malum adaların oralarda uçuyordur. Kadının babası bu bölgede bir yerde ekibiyle birlikte bir yıl önce keşif gezisine çıkmış ama dönmemiştir. O nedenle de babasını aramak için buralara gelmiştir. Şu girişte gördüğümüz iki kardeş dinozorlu adadan kurtulup karşıdaki komşu adaya geçmeyi başarmıştır. Helikopterdekiler de onları fark eder ve yanlarına iner. Aralarında geçen konuşmada bu iki kişinin kadının babasının grubunda olduğu anlaşılır. Bunun üzerine karşıda görünen fırtınalı ada kadının yeni hedefidir. Monsterverse'ün Kafatası adasından alışık olduğumuz şekilde fırtına adanın etrafını sarar ama içerisi günlük güneşliktir. Ayrıca bu ıssız ada aslında yasak bölgedir. Onlar tam kalkışa geçerken hiçlikten iki helikopter gelir ve doğruca yasak adaya ilerler. Bizimkiler de peşlerinden gider. Fırtınaya geçince onları bir pterazor karşılar. Sonra karşılayan sayısı artar. Diğer helikopterler bu dev uçan sürüngenlere saldırıya geçer. Pilotu bir pterazor tarafından öldürülen helikopter kaza atışı sonucu vurularak düşer. Ondan seken parça da bizimkilerin helikoptere isabet eder. Onun ardından oluşan sallanmalarda işlerinden biri düşer. O düşünce kardeşlerden diğeri de arkasından atlar. Biraz gidince kadın araçtaki tek paraşütle inişe geçer. Pilot da denize yaklaşınca kendini suya atar. Nasıl dörtlü ama? Ve bu dörtlü bu olaylardan neredeyse yara almadan kurtulur. Pilot sahile ulaştığında mini dinozorlarla bölen bir askerle karşılaşır. Ondan silahını alarak ormana dalar. Kadınsa indiği yerde güzel bir uyku çekmiş ama üstünü örtmeyi unutmuştur. Bir Triceratops'un ona yaklaşmasıyla uyanır. İkili arasında ufak bir iletişim gerçekleşir. Ama bunu kardeşinin ardından helikopterden atlayan adam ortama gelerek bozar. Dinozor arkasını döner gider. Onun ardından da bir grup dinozor koşarak önlerinden geçer. Koşma sebepleri de peşlerinde bir etçinin olmasıdır. Yavru dinozoru yakaladığında kadın gereksiz bir atraksiyona dikkat üzerine çeker. Sonrasında da onlar önde, dinozor arkada ormana koşarlar. Diğer tarafta da pilot helikopterden düşen adamı bulur. Bulduğunda adamın hafızası uçmuş, kafası biraz gidiktir. Baklavarlı sapıttı. Üstüne varmayın. Gidiyor. Tehlikelidir, ısırabilir. Birlikte yola koyulurlar. Sabah olduğunda hala dinlenmeden yola devam ediyorlardır. Bir ara kafası gidik olan ufak bir dinonun peşine takıldığında başta ölü sandıkları Maviş'in yanına ulaşırlar. Maviş gözünü açar. Dinozorun peşlerine düşmesiyle koşarak kaçarlar. Bu böyle olmayacaktır. En sonunda pilot döner ve Maviş'e ateş etmeye başlar. Yankılanan silah sesi daha önce helikopterde gördüğümüz. Ormanda yürüyen askerlerin ve adamla kadını takip eden dinozorun dikkatini çeker. Bu arada geceden sabaha iyi kaçmışlar. Nasıl yakalayamamış hayret. Dinozor sese doğru koşar. Kadın ve adam da onun peşinden gider. Bizimkiler Maviş'i vurmuştur. Sonra sese gelen dinozoru vurur, onu da yere sererler. Bunun ardından iki grup sonunda karşılaşır da hasretleri biter. Kafası gidik arkadaşının hafızası biraz yerine gelir. Başta kaybettikleri kardeşlerini yaşıyor olarak hatırlarken cidden de adam uzaklardan seke seke gelir. Ama o bir şeyden kaçıyordur. Spinozor. Abi sen de mi buradaydın? Hangi rüzgar attı seni buraya? Neyse Spino abimiz Maviş'ten kalan işi tamamlar ve seken adamı bir tarafa fırlatır. Sonrasında ekibe saldırıya geçer. Bizim pilotu kuyruğuyla bir kenara atar. Tam onların işini bitir
getirecekken askerler gelir. Dinozoru açtıkları yoğun ateş sonucunda onu öldürmeyi başarırlar. Hani bizim pilot. Sahildeki ölü adamın silahını almıştı ya. Ekip lideri onu geri ister. Onu almak için de bir adamını gönderir. Bizim pilot tek tekmeyle onu metrelerce uzatınca silahı ona bırakır ve bizim dörtlüyü de yanlarına alır. Yolda konuşurlarken bir anda dururlar. O sırada başka bir mavi saldırıya geçer ve askerler tarafından öldürülür. Akşam olmak üzeredir. O nedenle geceyi geçirmek için bir yere kamp kurarlar. Pilot ve büyük olduğunu düşündüğüm kardeş kendi arasında sohbete başlar. Bu üç kardeşin amacı kadının babasının söylediği üzere deniz seviyesinin altına kadar kazıp bomba yerleştirmektir. Adayı yok edip dinozorları ortadan kaldırıp izleri gizleme planı yapılmıştır. Babanın görevi budur. Ancak bombalar yerleştirilse de adam nedeni bilinmeyen şekilde bu patlamaları gerçekleştirmemiştir. Ve ne yazık ki muhtemelen bir vakit ölmüştür. Bu haber üzerine kadının daha bir üzülmesini beklemiştim. Ama metanetli karşıladı. Sanırım hala yaşadığına inanıyor. Neyse, ek olarak dinozorlar burada doğal olarak var olmamış. Bazı testler ve deneyler sonucu oluşturulmuş. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir aralık nöbetçilerden biri bir bebek tiranozoru öldürür ve gitti koca gözlü sevimli şey. O gecenin sabahına da bir grup otobur dinozorun koşuşuyla uyanırlar. Ekip toplanarak geri çekilmeye başlamıştır. Bu dinolar bir şeyden kaçıyordur. Kaçtıkları şey ise bir tiranozordur. Ana, bunu Jurassic Park'tan, Jurassic World'dan çalmamışlar. Ne dediler acaba? Onları durduran neydi merak ettim. Çalmayın, bunu çok belli olur falan gibi bir muhabbet mi döndü acaba? Neyse, az bir kayıpla nedense kamp alanından uzak bir mesafeye koydukları arabaya koşarak ulaşır ve kaçarlar. Biraz gittikten sonra benzin biter. Yayan olarak devam etmek zorunda kalırlar. Ekip biraz ilerlerken kafası gidik kardeş meyveleri toplayacağım diye geride kalır. İki kardeş sinir krizi geçirip tartışırlar. O sırada başka bir spin abimiz oraya gelir ve hafızası yeni düzelen adamı yakalar. Dinozora hep birlikte ateş açmaya başlarlar. Bunun üzerine ağzındaki adamı yere düşürür. Bir saniye, bu adam az önce dinozor ısırmıyor muydu? Hiç kan yok. Bir de beyaz tişört yani. Neyse, silahlar milahlar sis bombaları derken bu Spino'yu öldüremezler ama ormana da kaçmayı başarırlar. Dinozor tarafından dişlenmiş arkadaş da ölmemiştir. Onu da sürükleyerek taşırlar. Askerlerin hem cephanesi bitiyordur hem de dağılıyorlardır. Yine de ormanda zar zor da olsa ilerliyorlardır. Bir ara yaralı kardeş ne yazık ki devam edemez. Hayatını kaybeder. O sırada asker grubu da amacını açıklar. Buraya para karşılığı yarım kalan işi tamamlamaya, yani adayı yok etmeye gelmişlerdir. Bunda da şöyle bir durum vardır. Askerin dediğine göre şu an hepsi adada mahsur kalmışlardır. Çünkü ne tekne vardır ne de helikopter. İletişim de kuramıyorlardır. Ama eğer bombayı çalıştırırlarsa sinyal gidecek ve tahliye için geleceklerdir. Yani kurtuluş için bomba patlatılmalıdır. Bu nedenle son kalan kardeş bombayı koydukları yere ekibi götürmek zorundadır. Ölen adamı bırakıp devam ederler. Onu da öyle açıkta bırakmasaydınız, gömseydiniz keşke. Bombaların yerleştirildiği yere gelirler. Hedefleri bir mağaranın içerisindedir. O sırada düşen telsiz askerin aslında yalan söylediğini ortaya koyar. Telsiz çalışıyor ve tahliye için bir ekip bekliyordur. Yani bomba patlamasa da kurtulabileceklerdir. Gerginlik artar. O sırada askerlerin lideri kalan son kardeşin ayağını vurur. Geride bir nöbetçi bırakarak bizim üçlüyü girişte bırakırlar. Tüm askerler de mağaraya bombayı bulmaya girer. Ama mağara umduklarından tehlikelidir. Bir sürü raptor oraya yuvalamıştır. Ortalık kısa süre içerisinde karışır. Çok fazlalardır. Deli zana gibi saldırırlar. Birkaç tane el bombası atarlar. Mağara çökmeye başlar. Mecburen geri çekilirler. Son bir bombayla da mağara çöker. Adaya yerleştirilen bomba bulunamamış ve patlatılamamıştır. Asker tahliye için telsizle adamlarıyla iletişim kurar. Hep birlikte sahile doğru yol alırlar. Bir yer devasa otçulların geçişine denk gelirler. Arada ezilmeden karşıya geçmeye çalışırlar. Onlar geçerken Pterosaur sürüsü saldırı için gelir. Birini yakalarlar. Tam onu götürecekken Pterosaur'u vurarak adamı bırakmasını sağlarlar. Ama götürse mi daha iyiydi bilemedim. Sonrası daha acı oldu sanki. Sahile geldiklerinde kurtarma ekibi de geliyordur. Askerler bizim grubun silahlarını alır. Ardından da onlara silah doğrultur, ya öldürecek ya da bırakacaktır. Ama başka bir maviş bu oyunu bozar. Bir anda çıkıp saldırıya geçer. Askerleri öldürür. Geriye sadece liderleri kalır. O da bizimkileri öldürecekken bir tiranozor gelir ve olayı çözer. Dinozor birkaç kez kükremenin ardından arkasını döner gider. Şu üçlü de bir şekilde kurtulmayı başarır. Ayrıca kadın babasını bulmak için döneceğini söyler. Böylece ikinci filme göz kırparlar ve film biter. Peki bu film izlenir mi? Bence izlenmez. Tüm olay buydu. Özetle sizin için kendimi feda ettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.